İmparatorun verdiği tohumlar. Dürüstlük ve cesaret üzerine bir hikaye. Bir zamanlar uzak doğuda bir ülkede artık yaşlandığını ve yerine geçecek birini seçmesi gerektiğini düşünen bir imparator varmış. İmparator, yardımcılarından ya da çocuklarından birini seçmek yerine kendi yerine geçecek kişiyi değişik bir yolla seçmeye karar vermiş. Bir gün ülkesindeki tüm gençleri çağırmış ve "Artık tahttan inip yeni bir imparator seçme vakti geldi. Sizlerden birini seçmeye karar verdim," demiş. Gençler şaşırmışlar. Ancak o sürdürmüş. "Bugün hepinize birer tohum vereceğim. Bir tek tohum. Ama bu çok özel bir tohum. Evlerinize gidip onu ekmenizi, sulayıp büyütmenizi istiyorum. Tam 1 yıl sonra büyüttüğünüz o tohumla buraya geleceksiniz. Sizi yetiştirdiğiniz o tohuma göre değerlendirip birinizi imparator seçeceğim." Saraya çağrılan gençlerin arasında Link adında bir delikanlı da varmış. O da diğerleri gibi tohumunu almış. Evine gidip heyecanla olayı annesine anlatmış. Annesi bir saksı ve biraz toprak bulup onun tohumu ekmesine yardım etmiş. Sonra birlikte dikkatlice sulamışlar. Her gün sulayıp büyümesini beklemişler. Yeterince zaman geçtikten sonra diğer gençler çarşı pazarda tohumlarının ne kadar büyüdüğünü anlatırlarken, Link hayal kırıklığı içinde kendi tohumunda hiçbir değişiklik olmadığını görüyormuş. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta geçmiş, hala hiçbir gelişme yokmuş. Diğerleri yetişen bitkilerinden söz ederken Link çok üzülüyormuş. İmparatorun onu beceriksiz sanmasından, hatta ceza vermesinden çok endişeleniyormuş. Arkadaşlarına da hiçbir şey diyemiyor, sabırla tohumunun filizlenmesini bekliyormuş. Sonunda 1 yıl hızlıca bitmiş ve gençlerin yetiştirdikleri bitkileri imparatorun huzuruna götürecekleri gün gelip çatmış. Link, annesine boş saksıyı götüremeyeceğini söyleyince, annesi ona cesaret verip saksısını götürüp dürüst bir şekilde olanları imparatora anlatmasını istemiş. Link pek istemese de bütün cesaretini toplayıp annesinin sözünü tutmuş ve elindeki boş saksıyla saraya gitmiş. Saraya varınca arkadaşlarının yetiştirdiği bitkilerin, fidanların güzellikleri karşısında şaşırıp kalmış. Sonra imparator gelmiş ve tüm gençleri selamlamış. Link, elindeki boş saksıyla arkalarda bir yerlere saklanmaya çalışıyormuş. İmparator gençlerin içinde dolaşarak, "Ne büyük bitkiler, çiçekler ve ağaçlar yetiştirmişsiniz. Her birinizi tebrik ederim. Bugün içinizden biri ülkemizin yeni imparatoru olacak," demiş. Sonra aniden arkada elinde boş saksısıyla mahcup şekilde duran Link'i fark etmiş. Hemen muhafızlarına onu öne getirmelerini emretmiş. Link çok korkmuş. "Sanırım beceriksizliğimden dolayı beni öldürtecek," diye düşünmüş. Link öne geldiğinde imparator adını sormuş. "Adım Link," demiş. Diğer gençler gülüşüp onunla alay etmeye başlamışlar. İmparator onları susturmuş. Link'e ve elindeki saksıya dikkatle bakıp kalabalığın doğru dönmüş. "Yeni imparatorunuzu selamlayın. Adı Link," demiş. Link inanamamış. "İyi ama nasıl olur? Ben daha tohumu yeşertemedim bile," diye düşünmeye başlamış. İmparator meraklı gözler arasında konuşmasına devam etmiş. "1 yıl önce burada herkese bir tohum vermiştim. Siz o tohumları ekip, sulayıp 1 yıl sonra getirecektiniz. Ama atladığınız bir şey vardı. Hepinize aslında kaynamış tohum vermiştim. Asla büyüyemeyecek olan tohumlar. Fakat Link dışında herkes ağaçlar, bitkiler ve çiçekler getirdi. Çünkü tohumun büyümediğini fark edince hepiniz onu bir başka tohumla değiştirdiniz. Sadece Link içinde benim verdiğim tohum olan boş saksıyı getirme cesaretini ve dürüstlüğünü gösterdi. Beklentisi gerçekleşmeyince umutsuzluğa kapılsa da dürüstlüğünden vazgeçmedi. Hatta belki onu cezalandıracağımı düşündüğü halde büyük bir cesaretle huzuruma çıkabildi. Onun için yeni imparatorunuz o olacak. İmparatorunuzu selamlayın."
Bu tür içerikler için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.